Yıllar geçti. Hala biz bazı Hızır Reis'te çalışanlar toplanıyoruz. Anılarımızı paylaşıyoruz. Bazen telefonda teknolojiden yararlanarak yapıyoruz. Denizaltıcılar büreveleri göbeğine takar. Hani derler ki denizaltılar göbekten bağlıdır birbirine. Bu bağ hiçbir zaman bitmiyor. Muhteşem öyküler dinleyeceksiniz bu bölümde de. Göbekten birbirine bağlı denizaltıcıların öykülerini. Canını hiçe sayan deniz kuvvetleri askerlerinin öykülerini. Silahlı kuvvetlerin ruhunu taşıyan öyküleri. Müzelik Öyküler belgeseli, Hızır Reis Denizaltı Müzesi'nin öykülerini kayıt altına alıyor. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki TCG Hızır Reis İzmit Müze Gemiler Müdürlüğü'nün en nadide eserlerinden birisidir. TCG Hızır Reis'in tarihinden bahsetmem gerekirse İkinci Dünya Savaşı sonrası bu savaşta elde edilen tecrübeler neticesinde denizaltılarda olması gereken özellikler hesaplanarak ona göre inşa edilmiş ve hizmete girmiştir. Bu nedenle duruş ve vuruş gücü yüksek ve su altında yüksek süratle intikal edebilen bir denizaltıdır. Satıhta 15 knot, deniz altında neredeyse satıhtan daha yüksek 16 knotla intikal edebilmektedir azami olarak. En çok neyini özlüyorsunuz komutanım? Kokusunu. Şu koku, cephe görevinden genç subayken geldiğim zamanlar annem benim bavulumu açar, önce balkonda havalandırırdı makineye atmadan önce. Kendine has bir kokusu vardır denizaltıların. Çünkü yaşam içeride dönüyor. Yemek yapılıyor, makine çalışıyor, yağlama yağı, yağ buharı, insanların tükettiği oksijen oluyor, karbondioksit, bir sürü havayı kirleten ortam. Bir arada olunca üzerinize siniyor. Yani böyle o zamanlar tabii arabamız da yok. Otobüste sağa sola gittiğimizde yanımızda oturanın ben kokladığını gördüm. Öyle bir koku var yani. Çünkü bize has ama bilmiyor ne olduğunu da. Dolayısıyla denizaltının en çok özlediğim şeyi kokusu. Toplu dairesine girince de müze müdürümüze de söyledim. Koku başka bir şey. Onu özlüyorum gerçekten. Yıllarca görev yaptığınız, birçok sefere katıldığınız denizaltının kokusunu bile özlüyorsanız, kravatını takıyor, şapkasını giyiyorsanız, yüreğinizin bir kısmını orada bırakmışsınız demektir. Komutanımız o kadar güzel anılar anlattı ki Hızır Reis'le ilgili, detay çekimleri sırasında geminin ruhunu daha iyi anlamaya başladık. Hızır Reis 7 bölme üzerine inşa edilmiş bir tank sınıfı denizaltı. Orijinal adı bu. Orijinal adı da Gudgeon, Amerika'dan alındı. Fakat Hızır Reis'in bu 7 bölmesinin özellikleri şunlar. Hepsi birbirinden bağımsız, sızdırmaz haldeki bölmeler. Dolayısıyla çok acil bir durumda bu bölmelerden 2 tanesi suyla dolu olsa dahi bu denizaltı batmaz. Böyle dizayn edilmiş. O yüzden bölme bölme yapmışlar. 7 bölmedir. Şu anda bulunduğumuz bölme Kıç Torpido Dairesi'dir. Bu bölmenin adı 2 tane torpido kovanı vardır burada. Genç rütbedeki astsubayların ve gemide çalışan 24-25 belki döneme göre askerin yattığı yerdir burası. Yani en kalabalık yatakhane burası ama aynı zamanda da geminin kış tarafından 2 tane torpido atma kabiliyeti var. Eğer baştan vuramazsanız dönüp arkadan vurabileceğiniz bir sistem. 1951'de bunu inşa etmişler. Hızır Reis 7 bölme bir denizaltı dedik. Baş tarafta 6 tane kovanı, kış tarafta 2 tane kovanı var. 2 tane batarya kuyusu var. Yani suyun altında denizaltının ilerlemesini sağlayan, boyları yaklaşık 1 metre olan piller var denizaltılarda. Halen günümüzde de var bu. Normal dizel elektrik denizaltılarda. 2 tane batarya kuyusundan oluşuyor. Onlar da o kuyuların üzerinde de subay ve astsubayların yaşam mahalli var. Yani aşağıda düşünün günlük yaşantıyı icra ederken ayağınızı bastığı yerin altında her an bir acil bir şey olabilir, bir patlama olabilir, bir yangın olabilir. Öyle bir yerde üst tarafta siz yemek yiyorsunuz, istirahat ediyorsunuz, kitap okuyorsunuz, sohbet ediyorsunuz. Böyle bir yaşam ortamı var. Bu gemiyi gezmek gerçekten normal şartlarda savaş gemilerini görebilirsiniz birçok yerde ama denizaltıyı gezmek apayrı bir heyecan ve apayrı bir farkındalık yaratıyor insanlarda. Bu nedenle bahriyeyi, deniz kültürünü, denizaltıcılığı anlamak isteyen herkesin İzmit Müze Gemilere gelerek bu denizaltıyı gezmesini ben yürekten isterim ve tavsiye ederim herkese.
Ben tayin olduğumda Hızır Reis'e Huzur Reis diyorlardı. Lakabı Huzur Reis'ti. Bana dediler ki torpilin kim? Ben dedim ki bizim sülalede asker bile yok, yani bırakın torpili. İlk asker benim sülaledeki. Dolayısıyla bir şekilde kader beni Hızır Reis'e getirdi. 6 Mart 1992. Bambaşka bir hava. O zaman çok tecrübeli personel. Yani komutanından en kıdemli astsubayına kadar. Muazzam bir hava vardı. Çok çabuk motive olduk. O zaman tersanedeydi gemi. Sonra tersaneden çıktık. En yoğun dönem, bir denizaltının tersaneden çıktığı dönem en yoğun dönem. Orada zaten bir anda harmanlandık. Staj bitti. Sınavı bitirdik. Denizaltı brevimizi taktık. 6 ay sonra da cephe görevine gittik. İlk cephe görevi. Daha teğmendim, düşünün. O bakımdan gemiye bağlanacak çok şeyi hızlıca yaşadım o rütbede. Onun için Hızır Reis deyince bende akan sular durur. Her zaman söylerim yani. Komutanlık yapmak kısmet olmadı ama stajyer subay girdim 6 Mart 92'de. İkinci komutan olarak bu gemiden ayrıldım 2004'te. Müzeler aynı zamanda birer eğitim kurumları gibidir. Hızır Reis denizaltısını gezerken denizcilik hakkında bilgiler de ediniyorsunuz. Adını Barbaros Hayrettin Paşa'nın asıl adı Hızır Reis'ten alan müze gemiyi ziyaret ettiğinizde sizi gezdiren mihmandarların anlattıklarını muhakkak öğrenin ve vizyonunuza katın. Müzeciliğin aslında en büyük katkısı bu. Bir kitap okuduğunuzda veya bir video izlediğinizde aynı aydınlanmayı yaşamıyorsunuz. Gerçekten bir ortama gittiğiniz zaman ve ortamda canlı bir şekilde bir takım cihazlarla, eçizelerle gerçekten insanların kullandığı bir fiil, hareket icra ettiği cihazları görerek bir müzede öğrendiğiniz zaman hem akılda kalıcılık açısından hem de öğrenim rahatlığı açısından da çok faydalı oluyor insanlara ve çok daha büyük bir farkındalık yaratıyoruz. Hızır Reis'in kalbi burası. Santral dairesi. Geminin kumanda edildiği yer. Su üstünde, su altında. Burası çok en önemli daire, burası santral dairesi. 2 tane periskop var. Birisi hücum periskobu, birisi seyir periskobu. Hücum periskobunu komutan torpido atışlarında kullanır. Seyir periskobu her zaman seyir personelinin ve vardiya subayının kullandığı periskoptur. Geminin 2 tane dümencisi var. Bir tane de ufku seyir. Yani dalmış durumda denizaltıda 2 subay vardiya tutar. Birisi su üstüne bakar, birisi su altındaki harekatları kumanda eder. Ona yardımcı olan 2 tane dümenci vardır. Gemi suyun altına daldığında önce bir ağırlaşır, sonra da düzgün durması gerekir. Bu 2 dümenin amacı budur. Bu baş ufku dümen geminin istenilen derinliğe inmesini sağlar. Bu da kıç ufku dümen, bu da geminin o derinlikte düz durmasına yardımcı olur. Müşirler vardır ama bu 2420 tonluk bir denizaltı. İşinin ehli personel bu koca gemiyi 5-10 dakika içerisinde düzgün, stabil, su altında manevra yapacak hale getirir. Bu da anons edilir zaten. Şu kadar derinlikte şöyle ayar denir ona, ayar edilmiştir derler. Ve bütün herkesin gözü bu müşirlerdedir. Subay salonunda da vardır, burada da vardır. Hatta bu kadar hassas olanına bakılır. 1 derece 1 derecedir. İçindeki habbeyi düşünün. Elimle bile düzgün tutamıyorum. Buradaki yetişmiş profesyonel personel 2420 tonluk gemiyi 0 dereceyle kontrol edebiliyor. Burada vardiyalar uzun olur ama çabuk geçer. Çünkü kalabalıktır. 2 dümenci, orada 2 operatör, bulunduğum yerde 1 operatör, burada bir vardiya subayı, öbür tarafta seyir astsubayı. Burası kalabalıktır. Burada uzun seyirde çok güzel muhabbetler döner, vakit geçer. Herkesin arada sırada gelip buradaki muhabbetten yararlandığını, bir şeyler aldığını görmüşümdür burada görev yaptığım yıllarda. Şu noktaya değinmek istiyorum özellikle, bu çok önemli. Yani Türk Deniz Kuvvetleri sırf gemileri tanıtmak, denizciliği tanıtmak için bu tip müzeler açtı. İlki tabii İzmit Müze Gemiler Müdürlüğü ve ilk gemilerinden birisi TCG Hızır Reis. Daha sonra mütakiben İzmir'de aynı konseptte bir müzemiz açıldı. Çanakkale'de yine bir denizaltımız ve Nusret Mayın gemimiz var. Bu müzeler öğrencilere ücretsiz, 65 yaş üstüne ücretsiz ve çok devlet kanalıyla yönetildiği için ücretleri de çok fazla olmayan yerler. Böyle güzel imkanlar varken insanların da bu gemileri gezip, çocuklarını getirip bu gemileri gezdirip deniz kuvvetlerini, askeriyi tanıtmasının çok iyi olacağını düşünüyorum.
Bu fırsatı kimsenin kaçırmaması gerektiğine inanıyorum. Yani bir kere gezmeye bile değil, buraya gelen misafirlerini de İzmit'te bulunan insanlar, Kocaeli'nde bulunan insanlar misafirlerini de buraya getiriyorlar. Bunu biliyorum. Daha da çok gelip gezdirip gemileri bu şekilde deniz kuvvetlerine, denizciliği tanıtmalarını istiyorum açıkçası. İyi ki bu belgesel serisini çekiyoruz. İyi ki müzelik öyküler dinlemek için ülkenin her karış toprağını geziyoruz. Yoksa bu bilgilere, bu öykülere ulaşamayacaktık. Siz de müzelere gidin. Çocuklarınızı, annenizi, babanızı, sevdiklerinizi götürün ve öykülerini dinleyin. 2400 tonluk bir gemiyi nasıl düz tuttuklarını, nasıl o daracık alanda, o kadar çok cihazın içinde koca gemiyi yüzdürdüklerini yerinde görün. Hızır Reis'in dizel dairesindeyiz. Bir önceki nesil denizaltıları nazaran büyük bir farklılık da burada var. Çünkü Hızır Reis'te bir tek dizel dairesi vardır. 3 tane dizel vardır burada. FM dizel, diğer gemilerde GM, General Motor dizel. Güçlü dizeller bunlar. Bu yüzden 3 tane var. Geminin en gürültülü dairesi buradadır. Böyle gürültülü olduğu için de diğer sınıf denizaltılarda olmayan bir konsol vardır. Burada vardiyadaki personel konsoldan gürültüleri ve değerleri kontrol eder. Ama burada günlük anlık çekleri alan personel kulaklık takar, onu yapar, bunu yapar fakat bu gürültüden kimse kurtulamaz. Zaten bu daireden geçerken herkes ona göre hazırlıklı geçer. Baş taraftaki kaportayı açtığınız anda bir anda bambaşka bir ortama düşmüş gibi olursunuz. Bu dairede 2 tane deniz suyundan kullanma suyu, tatlı suyu yapılan evaporator dediğimiz cihaz var. Çok uzun dönem kullanılmadı ama sonradan biz bunları kullandık. Kullanma suyu, çünkü denizaltıda önemli olan şey su. Çok önemli yaşam için. Su kapasitesi yüksek bir denizaltı bu ama kullanma suyunu yaptığınız sürece de daha rahat etmenizi sağlayan cihazlar bunlar. TCG Hızır Reis gemisine ilk baştan girerek başlıyoruz ve kıç torpido dairesine kadar en baştan en sona denizaltıyı komple ziyaretçilerimiz geziyorlar. Başta ve sonda birer mihmandar eşliğinde. Bu gemi kompartımanlardan oluşuyor. Eski bir denizaltı olduğu için. Kompartıman her kompartımanın ne işe yaradığını ayrıntılı bir şekilde bilgisini veriyorlar. Sorulan soruları cevaplıyorlar. Bu nedenle gemimizi gezen halkımız ve çocuklarımız gerçekten denizaltılar hakkında çok ayrıntılı ve güzel bir bilgi alıyorlar. Denizaltının nereden kontrol edildiği, nereden periskopla bakıldığı, hangi makinalarla intikal ettiği, bataryaları nerede, torpido nereden atılıyor, bu tip bilgilerin hepsine aşina oluyorlar ve gerçekten öğreniyorlar görerek yerinde. Şimdi denizaltılarda bu tarz zor bir yaşam insanların günlük yaşantısına da kumanda ediyor. Günlük yaşantı nedir? Kalkacaksınız, kişisel bakım yapacaksınız, yiyeceksiniz, içeceksiniz, bazen yıkanacaksınız ama bu bambaşka kısıtlamalara neden oluyor. Gençler hoş geldiniz. Var mı sormak istediğiniz bir şey? Merak ettiğiniz bir şey yok mu gençler? Yok, güzel. Biz mesela harp okulundayken, okurken sporcuydum ben ve denirdi ki denizciler duşu kısa alır. 1 dakika ıslan, 1 dakika savunulan, 1 dakika durulan. 3 dakika bize de şey gelirdi. Nasıl oluyor diye. Denizaltıcı olduktan sonra bu 3 dakikanın 1 dakikaya indiğini gördük. Buna da alışıyor insan. Şartlar zor. Su en önemli şey. O yüzden zaten seyirlerde, özel seyirlerde, uzun dalışlarda duş aklınızdan bile geçmesin. Duş yok. Su yarım bardak seviyesinde verilir. 1 bardak su konmaz masaya. Daha birçok öykü var Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı müzelerde. Mücadeleler, kahramanlıklar ve gurur dolu anılar. Yapmanız gereken tek şey, tıpkı İzmit Müze Gemiler Müdürlüğü gibi diğer askeri müzeleri ziyaret etmeniz ve öykülerini dinlemeniz. Kim bilir, belki bir tanesi yaşamınızın yönünü değiştirebilir. O gizemi siz de yaşamak isteyebilirsiniz. Denizaltıda çalışmak çok gizemli bir şey. Beni denizaltıcı yapan şey bilinmeyendi. İnsanların bilmediği, kafasından bile geçmediği bir ortamda, 3. boyutta yaşamak. Son derecede mutluyum bu kararı verdiğimde. Ben bu kararı verdiğimde lise 2 öğrencisiydim. Deniz Lisesi 2. sınıf öğrencisiydim. Denizaltıcı olmak istediğim zaman. 21 yıl denizde çalışmış birisi olarak da son derece doğru karar verdiğimi düşünüyorum. Birlik, bağ, insanların birbirine bağlılığı. Çünkü en küçük rütbeliden en büyük rütbeliye komutanına kadar
Herkesin görevini tam yaptığından emin olmanız lazım. Herkesin görevi hepimizin hayatına kumanda edebilecek sonuçlar doğurabilirdi. Bu yüzden birbirimize bağımız yüksektir. Askerler bu tip gibi, Hızır Reis'te 27 askerin olduğu dönem var. Ben o zaman silah subayıydım. Askerler bizim gözümüzdü mesela. Yardım, paraları yoksa para, ailelerine yardım. Asla dışarıda diğer gemilerin, askerlerin yanında ezilmelerini sağlayacak bir muamele asla olmamıştır. Gözümüz gibi bakardık askerler ki yeni gemilerde asker sayısı 3, 4, onlara da öyle bakıyoruz. Bu bir çünkü yapı, denizaltıda bunu yapmak zorundasınız. Rütbeler, yani rütbelerle hitap edildi. İkinci artçım, işte Mehmet Asubayım, ikinci komutanım şeklinde. Komutan sadece komutana söylenir. Komutan çünkü. Bu insanlar arasında bir samimiyet doğuruyor gerçekten. Moral motivasyonu arttıracak çok şey vardı. Neydi bunlar? Derin paylaşım. Öyle sohbetler yapılır ki insanlar eşleriyle konuşmadığı şeyleri gemilerde konuşurdu. Gemide mesela biz 5 öğün falan yemek yediğimizi hatırlarım ben gençken. Hızır Reis'in yemekleri çok güzeldi. Çok güzel et yemeği, makarna yemeği yapılırdı. Bir mutfak kültürü var. Gemide bazen böyle yetenekli astsubaylarımız olurdu yemek yapan. Bizim de çok önemli bir astsubayımız vardı. İsimleri söylemek istemiyorum ama onun yani yemek yaptığını eşi bile bilmiyormuş. Ama adam bütün gemiyi doyuruyor fakat evde yemek yapmıyormuş yani. Muazzam yemekler yapılırdı. Gece 2'de mesela önünüze bir şey geliyor. Düşünün vardiyadasınız. Gece 4'e kadar vardiyada kalacaksınız. 3 vardiya yapardık. 12-4, 4-8, 8-12 şeklinde. Gecenin ikisinde önünüze bir tane hamburger geldiği zaman işte o bir sonraki 2 saat sizin için 5 dakikada geçiyordu. Yani denizaltıcılığın aslında en önemli özelliği gerçekten birbirine bağlılıkları. Ben güverte subayıyım ama bunu denizaltıcılarda görüyorsunuz. Çünkü onların seyirleri su altında olduğu için daha farklı bir yakınlık var, daha farklı bir birlik var denizaltıcıların. Herkes birbirini daha iyi tanır. Hani gemide de var bu ruh ama denizaltıda ekstra daha fazladır. Buraya tabii denizaltı gemilerinde çalışmış gelen insanlar buraya geldiklerinde çok duygulanıyorlar. Eski anılarını anlatıyorlar. Yani bunu anlatırken gözleri parlıyor. Bu mesleği nasıl bir zevkle yaptıklarını, nasıl bir sevgiyle yaptıklarını çok net anlayabiliyorsunuz. Zaten bu sevgi olmadığı sürece bu mesleğin yapılması çok zor. Çünkü çok zor şartlarda görev yaptıkları aşikar. Üçüncü boyuttasınız. Kulağınızla gidiyorsunuz su altında, kulakla gidiyorsunuz. Yani sonarla gidiyorsunuz, görmüyorsunuz. Hep böyle benim arkadaşlarımdan da çok sorduğum, suyun altı nasıl, görüyor musunuz? Yani denizaltıda su altını görmek diye bir şey yok. Sadece periskop derinliğinde periskopla bakabilirsiniz. Ki uzun seyirlerde, demin söylediğim gibi uzun dalışlarda birkaç gün havayı veya güneşi görmeyen personelin moral olsun diye gelip buradan vardiya subayından bir kere bakabilir miyim diye yalvardığını çok görmüşümdür yani. Bir güneş göreyim, bir su üstünü göreyim şeklinde. Onun için bu kadar insanların birbirine manevi açıdan yakın olduğu bir ortamda da denizaltı her türlü emin ellerde. İnsanlar da birbirine güvenmek için bildiğini aktarıyor. Sistem böyle işliyor. Evet çok zor işler. Yeni gemilerde teknoloji muazzam. Çok havadan bağımsız denizaltılarımız şu anda denizde. Muazzam bir teknoloji ama mantık aynı. Bu geminin bir ruhu var. Kızağa konduğunda her gemi için geçerli bu. Denizaltıları için, su üstü gemiler için. Ancak bu gemide enteresan bir ruh var ki ben silah subayıydım. 1998 yılında bir şekilde internetin yaygınlaşmaya başladığı dönemde ben bu geminin son Amerikalı silah subayıyla internette tanıştım. Babamdan bir yaş büyük biriydi ve bana Amerika daveti yaptı. Gel dedi, seninle yaşıt çocuklarım var. Hızır Gacın diyor hala İngilizce is she still kicking dedi. Yani hala vurmaya devam ediyor mu diyor. Ben de evet dedim. Görevimi sordu. Yani o kadar duygulandı ki o da. Ben de duygulandım. Böyle bir temas sağladık diye. Sonradan yazışmalarımız da devam etti. Ve bu gemiye adımını atan bu gemiye farklı bir şekilde bağlanıyor. Ben de onlardan biriyim aslında. O kadar uzun süre arkadaşlık yaptığım ve bana suyun altı nasıl görünüyor, balıkları görüyor musunuz diyen işte bayağı eğitimli arkadaşlar var. Yani denizaltının ne olduğunu bilmiyorlar. Sanıyorum bilinmeyenle uğraşmak insanı biraz bağlıyor, motive ediyor. Bilmiyoruz. Yani birçok insan bilmiyor. Ayrıcalık var. Cesur olmak lazım. Birazcık yarı deli olmak lazım herhalde.
buralarda hayata geçirmek için. Onun için bunlar da bir araya gelince bir aidiyet duygusu oluşuyor sanıyorum. Yani ben şimdi tekrar gidelim dalışa deseler ben Hızır Reis'le bir dalışa giderim yani.